Herkese selamlar dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle konumuz Amerika vize mülakatı. İşte ne sordular, nasıl geçti, nasıl oldu vesaire. Bu gibi sorular bana çok geldi. Hem Instagram'dan hem de YouTube'dan soran arkadaşlar oldu. O yüzden bunlara hem tek tek cevap vermek yerine hem devam videosu niteliğinde hem de toplu bir cevap niteliğinde bir video yapmak istedim. Eski bölümden bildiğiniz gibi ben vizeyi aldım çok şükür. Umarım siz de alırsınız. Ben bu videoda bana sorulan soruları size söyleyeceğim cevaplarıyla beraber. Zaten çok zor sorular değil. Önceki videoda da bahsetmiştim. Bunun üstüne bir de arkadaşım Mustafa da vizeyi aldı. Hem ben kendi açımdan anlatacağım hem de o da size kendi açısından anlatacak. Nasıl geçti, ne gibi sorular sordu vesaire. Bu arada dostlar abone sayımız 2'ye katlandı. Yeni abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Eğer siz de abone olmadıysanız aşağıda abone ol butonu var. Ona tıklayarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederim herkese. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz size ilk videoyu ilk başta izlemenizi tavsiye ederim. Onu da burada kartlara koyarım. Onu izledikten sonra bunu izlemeniz daha iyi olur sanırım. İlk videoda nasıl başvurulur vesaire onlardan işte ne gibi süreçler geçtim onları anlattım sizlere. Biliyorsunuz beni artık tüm olanları nasıl yaşadıysam birebir size aktarıyorum. O yüzden de hani ben ne anlattıysam büyük ihtimal siz de onunla karşılaşacaksınız. Şimdi lafı çok fazla uzatmadan hemen ben kendi mülakatıma geleyim. Bunun ardından da ufak tefek taktikler vereceğim size. Eğer videoyu sonuna kadar izlerseniz onlar da işinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi dostlar ben mülakata Türkçe girdim. Zaten size ilk başta günaydın diyor. Yani Türkçe soruyorsa bence Türkçe devam etmeniz daha mantıklı gibi geldi bana. Çok süper bir İngilizceniz yoksa bence İngilizceye çevirmeyin yani. Türkçeden devam edin derim. Çoğu kişi de öyle diyor. Yani çünkü her ne kadar İngilizceniz iyi olsa da ana dilde konuşmak her zaman daha iyi olabilir. Yani kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz diye düşünüyorum. Zaten mülakatı yapan Amerikan vatandaşı dediğim gibi ilk başta günaydın dedi. Ben de merhaba günaydın dedim. Bir selam verdim. Yani ilk vereceğim taktik aklıma geldikçe hemen söyleyeyim sizlere de. Sakin olun. Hani hafif tebessüm olsun yüzünüzde. Hani böyle çok somurtkan da olmayın. Çok da aşırı da gülümsemeyin tabii ki. İlk başta abi zaten konsolosluğa girdiniz. İşte güvenlik taramasından falan geçtiniz. Parmak izleriniz falan alındı. Ondan sonra en son olarak bir kuyruğa giriyorsunuz. O kuyrukta da ne oluyor? O kuyrukta da bekliyorsunuz. Sıranızın gelmesini bekliyorsunuz. Mülakat sıranızın. Zaten önünüzde insanlar var. Onların ne dediklerini duyuyorsunuz. Yani yan taraflarda da birkaç 3 sıra falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. İnsanlar orada da mülakat oluyor. Siz de orada zaten duyuyorsunuz ne konuşulduğunu. Neyse sıra zaten gerçekten hızlı ilerliyor. O yüzden önünüzde çok kişi olsa da sıkıntı yapmayın yani. Sıra size çabuk geliyor. Bana ne sordular? İşte ilk başta günaydın dedi. Günaydın dedim. Merhaba dedim. Yüzünüzde tabii hafif bir tebessüm olsun. Ama ne çok sırıtın ne de çok somurtun yani. Arada bir tebessümle karşılayın. Niçin Amerika'ya gitmek istiyorsun dedi. İlk başta turist olarak gitmek istiyorum dedim. Peki işte bir yandan da oradan şeylere bakıyor. Benim formumu bakıyor galiba, bilgilerime falan vesaire bakıyor. Nereye gideceksin dedi. Kaliforniya dedim. Zaten daha önce formu doldurduğunuz için onlarla aynı şeyleri söylemeye çalışın bence yani. Hangi plan yaptıysanız ona sadık kalın. Ona göre formu doldurun. Nereye gideceksin dedi. Kaliforniya dedim. Tabii ben önceden planımı yapmıştım. İşte şuraya gideceğim, buraya gideceğim falan vesaire. Böyle detaylı plan yapın bence. Kaç gün kalacaksanız. Benden size tavsiye yani eğer ilk gidiyorsanız 15 günden fazla kalmayın. Yani sonuçta turist olarak gidiyorsunuz. Sonuçta 15 gün yani turist olarak gidiyorsunuz. 15 günden fazla yazmayın derim ben. Yani kısa olsun ve o kısa süreyi de mutlaka planlayın. Yani bir gün şuraya gideceğim, bir gün şuraya gideceğim. Bir gün müze gezeceğim vesaire. Onu mutlaka planlayın. Hani size sormayabilir ama sizin aklınızda olsun yani ne olur ne olmaz. Ondan sonra nereye gideceksin dedi. Bir soru soruyor. Ondan sonra böyle bilgilerine bakıyor. Ama ben bütün sorulara böyle kısa ve net cevap vermeye çalışıyorum kesinlikle. Böyle anladığıyla ama tabii o sorulara hazırlıklıyım yani. Ne soracağını az çok tahmin ediyordum. Zaten çok da zor bir soru sormuyor yani. Nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun vesaire. Ondan sonra belgelerime baktı. İşte pasaportumu falan istedi işte. Nerede çalışıyorsun dedi. Şurada çalışıyorum dedim. Ne iş yapıyorsun işte, mesleğimi söyledim. Ya bunlar seri olarak söylüyorum tabii ki. Anlaşılır bir şekilde. Diksiyonunuza dikkat edin, düzgün konuşun. Ondan sonra yine bakıyor. İşte burada çalıştığına dair belge var mı dedi. Ben orada dank ettim abi. Orada ben baştan aşağı bir kaynar sular inmeye başladı. Niye diyeceksiniz? Hani vizeyi tarihin çok önceden almama rağmen artık o kadar uzun yani bir 6 aylık bir süreç oldu benim için sanırım. Öyle saldım ki yani hadi olsa da olur olmasa da olur modundaydım yani. Saldım böyle doğru düzgün belge falan toplamadım açıkçası yalan söylemeyeyim. Böyle klasik bilinen şeyleri topladım. İşte banka dökümüdür, ikametgahtır vesaire. Onları çıkarmıştım ama çalıştığım yere ait işte bu kişi burada çalışıyor diye bir çıktı almadım açıkçası. Öyle bir şey
Almadım yani. O da benim salaklığım. Aslında ilk başta alınması gereken şeylerden birisi de o. Önemli bir şey. Ama tabii ki o an hani bir şeyler yapmam lazımdı. Ne yapabilirim, ne verebilirim, alternatif olarak ne üretebilirim? Yani bir çözüm üretmem lazımdı. Ben dedim ki SGK dokümanlarım var burada dedim. Zaten çalıştığım kurum burada yazıyor. Bütün SGK dokümanımı çıkardım. Almıştım daha önceden onu Allah'tan. Onu verdim ilk başta. Acaba bu yeterli mi falan diye içimden de geçiriyorum. Hani niye almadım, keşke çıktısını alsaydım vesaire, öyle bir şeyin. Öyle bir pişmanlık oldu açıkçası ilk başta. Hani bu belki de vize almamı engelleyecek bir hata olabilirdi yani. Neyse, ondan sonra bir de aklıma şey geldi. Yani girişte güvenliğe kartımızı gösteriyoruz bazen isterse. O geldi aklıma, hemen çıkardım. Bakın kartım da burada vesaire dedim. Kartımı uzattım, kartımı verdim. Ona baktı vesaire. Dedim hani yani çift doğrulama yaptım bir nevi yani açıkçası. Hem SGK dokümanı hem de kartı verince yani inandı sanırım. Mülakat böyle hep Türkçe gitti zaten. O yüzden İngilizce bilmiyorsanız da korkmayın sakın. Türkçe güzel, gayet devam etti. İngilizce de hiç dönmedi. Hani dönse de zaten cevap verdim ama İngilizce konuşmamamı gerektirecek bir şey kalmadı açıkçası. Ben size böyle uzun uzun anlatıyorum aslında. Ama bunların hepsi böyle kısaca 3-5 dakikada olup biten şeyler yani. Ben size detaylarla anlatıyorum ki siz daha hani ben oradaymışım gibi hissedin diye, benim yaşadıklarımı hissedin diye uzun uzun anlatıyorum. Ondan sonra pasaportuma bakmaya devam etti. Dedi ki sen yeşil pasaport alamıyor musun dedi. Alamıyorum dedim. Böyle durdu, yine sordu. Dedi ki hiç mi alamıyorsun dedi. Hiç alamıyorum dedim. Başkan. Yani zaten alsam hakkım olsa zaten pasaportla, yeşil pasaportla geleyim burada. Niye ben uğraşayım orada pasaportla? Askerliğini yapanlar iyi bilirler. Hep kantine gelenler şöyle bir soru. Ben de kantinci olarak çalıştım bir dönem. Şöyle diyorlar, hani asker bana soruyor. Tost var mı? Yok diyorum. Sonra bir daha soruyor bana. Diyor ki hiç mi yok diyor. Hiç yok abicim diyorum ya. Kalmadı. Bizde yeşil pasaport falan yok. Neyse onu da sordu. Onu da atlattık. Sonra baktı bir şey de demedi. Çünkü benim kadrom farklı olduğu için yeşil pasaport alamıyorum. Ondan sonracıma başka ne sordu? Yani bilmediğim hiçbir soru ya zor bir soru sormadı yani. Eminim sizinle de bu tarz sorular gelecek. Tabii ki ben burada ayrıca belirteyim. Turist vizesine başvurdum ve soracağı sorular zaten belliydi. Hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nereye gidiyorsun, nerede kalacaksın vesaire. Bu tarz sorular. Diğer videoları izlediğimde şöyle diyorlar, hani orada arkadaşınız yani olsa bile veya bir akrabanız, yani arkadaşınız olsa bile bazen yok deyin diyenler oluyor mesela. Bana öyle bir soru gelmedi açıkçası. Yani genel olarak sorular bunlar da. Aklıma başka bir soru gelirse zaten yorumlara aşağı yazarım. Eğer siz de mülakata girdiyseniz veya girecekseniz bildiğiniz sorular varsa aşağı yorumlara yazın. Ben turist vizesine girdiğim için turist vizesiyle ilgili sorular soruldu bana. Daha sonra biraz daha baktı. Sonra pasaportumu aldı. Vizeniz onaylanmıştır dedi. Tebrik ederim dedim. Ben de thank you sir dedim. O en son bir teşekkür de İngilizce ettim. Ondan sonra oradan ayrılmaya karar verdim işte. Zaten orada yapacağız başka bir şey yok yani. Şöyle küçük bir detay oldu, belki onu anlatabilirim. Yani oradayken bilmediğiniz bir yere girmeyin. Bilmediğiniz bir odaya vesaire gitmeye çalışmayın. Çünkü ben tam çıkıyordum işte, bir soru sormak istedim. Tam başka bir masa gibi bir yer vardı. Böyle ilk kayıt işlemimi yaptığım bir yere bir soru soracaktım. Sonra beni çevirdiler. İşte çıkış buradan falan dediler. Biliyorum dedim, bir şey soracaktım dedi. Buyurun bana sorun dedim. Şunu sordum. Benim vizem, pasaportum, hani belki sizin de işinize yarar, size de söyleyeyim. Vizem, pasaportum 10 yıllıktı. Yani Amerikan vizesine başvuruyorsanız bence mutlaka zaten 10 yıllık pasaportu kesinlikle alın. Çünkü 10 yıllık vize veriliyor. Benim pasaportumda 4 yıllık vize kalmıştı. Dedim ki eğer bu 4 yıl sonra bitecek, yeni pasaport almam gerekli. Tekrardan vizeye mi başvurmam gerekli dedim, yoksa bunu kullanabilir miyim dedi. Bu pasaportunuza iyi bakın dedi. Buna bir şey olmasın. Bunu da yanınızda götürün dedi. Yeni pasaportunuzu da çıkartabilirsiniz dedi. Tekrardan vizeye başvurmanıza gerek yok dedi. Ben teşekkür ederim dedim. Sonra oradan usul ayrıldım. Şimdi buradan sonra da size ufak tefek ben ne yaptım giderken vesaire onları söyleyeyim. Ben giderken ne olmaz diye yeni fotoğraf çektirdim. Çünkü saçlarım bayağı uzadı. O yüzden bu saçımla gitmedim tabii ki. Toplayıp gitmiştim. Eski videodan hatırlayan hatırlar. İşte kıyafetinize, giyiminize, kuşamınıza özen gösterin. Yani usturuplu giyinin, yani klasik giyinin diyeceğim. Ondan sonra bu tarz sorular bana çok geldi. Yine aklınıza başka sorular gelirse yorumlara yazın ya da Instagram'dan yazın. Cem X Kaplan. Oradan da cevaplarım bildiğim kadarıyla. Benim naçizane tavsiyem, tabii bu benim tavsiyelerim. Hani uyarsınız uymazsınız o size kalmış. Bunlara uyarsanız kesinlikle vizeyi alırsınız diyemem. Ben sadece yaşadığım olayları anlatıyorum. Kısa ve net cevap verin. Hani çok lafı dolandırmayın. Çok böyle ucu açık bir şey de söylemeyin. Adam nereye gideceksin diyorsa işte nereye gideceğinizi söyleyin yani. Kaliforniya.
Mesela New York diyenler çok oluyormuş. New York demeyin abi, başka bir yer deyin yani. Başka bir yer planlayın. Yani Amerika kocaman bir kıta yani. Bir tavsiye daha aklıma gelmişken söyleyeyim. Eğer daha önce Schengen vizeniz varsa bu sizin için kesinlikle bir artı olur. İşte devlette çalışıyorsanız tabii bu da bir artı. Yani birkaç ülkeye girip çıkmak, özellikle Schengen ülkelerine Schengen vizesi almış olmak önemli bence. O da bir güvence sağlıyor karşınızdaki kişiye. Verebileceğim tavsiyeler bunlar. Şu an aklıma gelenler. Bir de ben size yanımda götürdüğüm evrakları söyleyeyim. Yanımda neler götürdüm. İşte son 3 aylık banka dökümü. Bazı yerler 6 aylık falan da isteyenler oluyormuş. Yani siz artık, ben 3 aylık götürmüştüm yani. Sormadılar gerçi ama pek bir evrak sormadılar. Güncel resim götürdüm. Tekrardan resim çekildim. İşte 2 emetgahtır. Ondan sonra işte devletten kolayca ne alabiliyorsanız o belgeleri almaya çalışın. Siz yine incelersiniz. Yani böyle kesin bir şunları kesin getirin diye bir liste yok çünkü. Ben de baktım bulamadım. Yani daha önce bir Schengen'e falan başvurduysanız o tarz evraklar falan yanınızda olsun yine. İşte bir mülkünüz varsa, eviniz varsa, arabanız varsa ona ait belgeler. Başka ne götürdüm? SGK dökümümü götürdüm dediğim gibi. O işime yaradı. Kartım çok işime yaradı, benim kartımın olması. İşte nerede çalışıyorsanız ona ait bir belge. Şu kişi şu kadar sürede çalışmaktadır vesaire gibisinden. Maaş bordrosunuz son 3 aylık, onu alabilirsiniz. Genel olarak bunları götürdüm. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa aşağı yorumlara yazın yine. Yani buranın altında hem bir platform gibi olsun, orada birbirimize yardımcı olalım. Hem bilmediğimiz sorular, yani vizeyi alsanız da almasanız da aşağı yorumlara yazın ki insanlar işte şurada hata yaptım veya şunu götürdüm gibi yorumlar yazarsa bir sonraki başvuranlar için de yardımcı bir kaynak olmuş olur. Bunların dışında çok bir evrak da götürmedim açıkçası. Bunlardı yani genel olarak. Schengen'e başvururken götürdüğüm evraklardı. Tabii siz hangi vizeye başvuruyorsanız ona göre belgelerinizi götürün. Öğrenciyseniz öğrenci belgenizi vesaire. Veya bir dil kursuna gidiyorsanız o dil kursuyla ilgili belgeleri zaten götürmek zorundasınız. Yani bunları biliyorsunuzdur. Diğer vizelere girmeyeyim ben. Bir de götürmüştüm. Ben bir de Booking'den rezervasyon yapmıştım. Zaten orada ücretsiz rezervasyon yapabiliyorsunuz. Ücretsiz rezervasyon yapıp vize gününden sonra iptal etmiştim. Eğer eşinizle gidiyorsanız yine tavsiyem, eşinizle iyice konuşun. Detaylı bir plan yapın. Hani karşılıklı. Önce iyice konuşun. Ondan sonra başvurun yani. Planınızı iyi yapın. Yani güler yüzlü olmak, kıyafetinize dikkat etmek. Böyle kendinize güvenin yani. Dik durun. Yani özgüvenli olun. Zaten o karşınıza da sizin pozitifliğiniz, özgüveniniz karşıya da yansıyacaktır mutlaka. Ben Ankara'da girdim. Niye Ankara'da girdim? Çünkü orada verilme ihtimali daha yüksekmiş dediler. İnternetin yanılgısıyım. Ben de arkadaşım da oradan aldı. İkimiz de oradan başvurduk. İkimiz de aldık. Hani siz alabilirsiniz, alamazsınız. Bunu kesinlikle bana kalmış bir şey değil ama oraya gittiğinizde az çok anlayacaksınız. Hani kime veriliyor, kime verilmiyor. Anlayacaksınız. Zaten önünüzdeki insanları mutlaka gözlemleyin. Ne konuşuyorlar, ne ediyorlar, nasıl davranıyorlar. Hani kime veriliyor, kime verilmiyor. Az çok siz de anlayacaksınız eminim ki. Hani siz de ona göre davranırsınız. Tabii yeşil pasaport olması vesaire, işte bir devlet kurumuna çalışmanız bence her zaman bir artı sizin için. Ama kime verilip kime verilmeyeceği dediğim gibi kesinlikle karşıdaki kişiye bağlı. Sizin o anki modunuza bağlı veya bilmiyorum. Tamam, biraz da şans mı artık? Ne diyeyim bilemiyorum artık. Şimdi buradan sonra arkadaşım Mustafa ile de konuştuk. Onunla Şile'ye gitmiştik. Ömerli tarafına gitmiştik. Orada bir yürüyüş yaptık. Arada hemen onu yakaladım. Sizin için ondan da yorumlarını aldım. Ona ne gibi sorular soruldu. Bir de onun ağzından dinleyelim şimdi. Bu arada Ömerli Barajı da benim ilk kamp yaptığım yer. O yüzden benim için ayrı bir önemi var. Selamlar dostlar. Merhaba. Bugün bir konuğum var, Mustafa benimle beraber. Ben size vize sürecimi anlatmıştım, sorularımı anlattım. Şimdi arkadaşım Mustafa bugün benimle beraber. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Cem? Sağ ol, ben de iyiyim. Mustafa... Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Cem'den daha tecrübeliyim. Çünkü Cem'den daha önce vizemi aldım. Toplamda 2 gün. Ayın 5'inde ben aldım, 7'sinde de Cem aldı. Şimdi Cem'in sormak istediği sorular var. Kendisi de zaten aldı, bu soruların cevaplarını biliyor. Aslında sizlere, yani kanalına yararlı olabilecek içerikleri üretmeye çalışıyor. Onun için sorularını sorsun Cem, ben de sırayla cevap vereyim. Hem merak ettikleriniz de cevaplanmış olsun. Şimdi ben aklımdaki soruları soracağım tabii ki ama sen de aklına gelen başka sorular veya söylemek istediğin şeyler varsa söyleyebilirsin. Çünkü Amerika videosundan sonra bayağı bir Instagram'dan veya YouTube'dan yazan arkadaşlar oldu. Hem onların açısından bilgilenmesi açısından iyi olur hem de buraları kesmeni istemiyorum. Tamam.
Şimdi ben genel anlamda süreci anlatayım arkadaşlar. Sabah gidiyorsunuz zaten orada. Belli bir sıra var. Oradaki görevli kişi atıyorum 9.45, 9.30, 9.15 gibi sıralamaları size söylüyor. Onların içerisindeyseniz sıraya giriyorsunuz. Yani saatim işte 9.45 ama ben 9.15'e gireyim, erken gireyim muhabbeti olmuyor. Yani öyle bir olayda kalkışmayın. Geride tepebilir size ters orantılı. Şimdi süreç şöyle. Önce pasaportunu alıyorlar. Sisteme kaydını yapıyorlar. Sonra kontrol ediyorlar. Sol tarafta bir kapı var. Ankara için konuşuyorum ben bunu. Sizin pasaportunuzu aldığınız verilen yer değil de sol tarafındaki kapıdan tekrar isminizi söyleyerek çağırıyorlar. Oradan girdikten sonra güvenlikten geçiyorsunuz. Güvenlikten geçtikten sonra biraz yürüyorsunuz. Bir 100 metre falan. Sol tarafta bir binası var. Amerika vize binası. Oradan size DS-160 formunuzu istiyorlar. İşte fotoğrafın güncel olup olmadığına bakıyorlar. Ayarlamalarınızı yapıyorsunuz. Pasaportunuzun arkasına bir tane etiket yapıştırıyorlar. O etiketten sonra parmak izi kontrolü, işte genel bilgi DS-160 formu kontrolü vesaire yapılıyor. Önemli olan bu kısım değil açıkçası. Önemli olan en sondaki profiling dediğimiz, yani birebir görüşme. Şimdi ben oraya gittiğim dönemde arkadaşlarım bana hep şey dedi. Yani sana vermeyecekler dedi. Çünkü ben Irak'a girdim çıktım arkadaşlar. Telefon aldım. Telefonum da burada. iPhone 10 Pro Max. Aldığım dönemde Amerika'da bile telefon yoktu, bu pandemi sürecindeydi. Neyse mülakata girdik. Ben Türkçe konuşmayı tercih ettim. İngilizce biliyorum. Ama duyumlarım şu yöndeydi. Hani Türkçe konuşursan oranın biraz daha yükseliyor diye. Türkçe konuştum. Karşıdaki de zaten Türkçe biliyor. Genel anlamda biliyorlar. Hani bizim nasıl A1, A2 seviyesinde İngilizcemiz varsa onların da Türkçesi o şekilde. Hani böyle çok kelimeleri uzatmanıza gerek yok açıkçası. İşte neden başvuruyorsun? Ne için başvuruyorsun? Turizm için dedin. Herhangi bir hani alışveriş ya da farklı bir şey de söylemedim. Sonra Irak'a neden girdin çıktın dedi. Ben de dedim ki telefon almak için. Hiç ırın kırın yani böyle bir bekleme olmadı. Gözünü sağa veya sola çevirip de düşünme hissiyatına kapılmadan. Kafanızdaki ya da yaptığınız şey netse onu direkt söyleyin. Çünkü o adamlar zaten bu işin eğitimini alıyorlar. Sen düşünüyor musun, yalan mı söylüyorsun, vücudunu okuyor adamlar senin. Anlıyorum. Ben direkt şunu söyledim. iPhone 14 Pro Max aldım dedim. Amerika'da yoktu dedim. Çin'le problemleriniz var dedim. Tabii bunu çok uzatmadan o dönemde aldım dedim. Zaten tek gece 2 gün sürdü dedim. Sonra dedi başka nereye gittin dedi. Karadağ'a gittim dedim. Gürcistan'a girdim çıktım dedim. O süre zarfında işte biraz zaman geçti. İşte Irak mevzusunu açtı. Irak'ta ne vardı vesaire falan. Hani biraz daha böyle profiling'i detaylandırmaya çalışıyordu. Acaba hani yakaladı mı yakalayamadı mı veya detaylarını indi mi diye. Sonra işte her şey netti. Zaten net cevap verdim. Dedi bundan sonra nereye gitmeyi düşünüyorsun dedi. Ben dedim Japonya'ya gideceğim dedim. Eğer vizeyi verirsen de Amerika'ya gideceğim dedim. Zaten samimi bir görüşmeli bir konuşma oldu. Yani hani ben de çok kasan birisi değilim. O da kasan birisi değildi. Dedim vizeyi verirsen de Amerika'ya gideceğim. Okey dedi, vizen onaylandı dedi, verdi. Yani aslında süreçte çok böyle zorlu değildi. Ben oraya şey diye gitmedim. Hani %100 alacağım, %100 verecekler diye gitmedim. Hani o direkt olayın içerisine kendimi daldırmadım. Ya kesin verirler ya da vermezler. Çünkü vermezlerse olumsuz olarak düşündüğün zaman seni yıpratabiliyordu o süreç. Ben de %50 şansla gittim. Vizemi aldım geldim. Vizem de postanedeydi. Levent şubesine göndermişlerdi. Oradan aldım garanti olsun dedim. Benim vize sürecim böyleydi. Varsa merak ettikleriniz Cem vasıtasıyla sorabilirsiniz. Yanıtlarım. Temiz bakımla gidin. Saç tıraşınız, sakal tıraşınız. Sonuçta adam kendi ülkesine vize veriyor. Profili biraz daha dikkate alır. Sonuçta sabah kalkıp direkt gelmiş bir insana, yani özenmemiş bir insana neden vize veresin? İşte giyim tarzınız hani çok şaşalı olmasın. Bazen şunları gördüm ben oradayken. İşte Prada'lar, Gucci'ler vesaire falan değişik markalarla giyinen insanlara red veriyorlar. Yani orada düzgün giyim. Hani markadan ziyade düzgün bir profil sağlamanız önemli. Varsa takım elbiseniz takım elbise giymenizi öneririm. Saç tıraşınızı olun, sakal tıraşınızı olun. Yapmacık değil de hani net olmaya çalışın. Onun dışında verebilecek bir fikrim yok. Gerisi şansınıza kalmış. Hani o anki o memurun artık günlük psikolojisi mi desem ya da artık günlük verebileceği kota mı desem.
bizim şansımız yaver gitti ve güzel de oldu. Cem'in varsa başka sorusu alırım. Peki senden önce veya sonra girenlere hiç tanık oldun mu? Hangilerine, kimlere verdiler, kimlere vermediler? Çok iyi İngilizce konuşanlar reddedi arkadaşlar. Yani ben size direkt onu söyleyeyim. Adam çatır çatır. Hatta adamı konuşturmuyordu bazıları. Onlar hep reddedi. Türkçe konuşmanızı öneriyorum. Türkçe bilmiyorsa bile bilen birisini çağırıyorlar zaten. Varsa yine bilmiyorsa da Türkçe bilen birisini çağırın. Çünkü bence şunu da düşünüyor olabilirler. İngilizce bilen bir insan Amerika'da 6 ay boyunca çorbasını kaynatabilir arkadaşlar. Bir yerlerde çalışabilir. Çünkü dil biliyor yani. Kendini anlatabiliyor. Ama turist olarak İngilizcesi az birisi. Belki bu işlere yeltenirken elini ayağına bulaştırabilir mantığı da olabilir. Yani çünkü ben hep Türkçeleri aldım. Türkçeler de hep iyi gitti. Teşekkür ederim Mustafa. Rica ederim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Cem'den daha sonraki artık videolarında ya da konuşmalarından ben okurum. Biz trekking yapıyorduk zaten. Trekking üstüne denk geldi bu video. Buradan devam edeceğiz. Şu an Ömerli Barajı'ndayız arkadaşlar. Birkaç video da eklersin buradan. Aynen. Tamam. Teşekkür Kendinize ederim. bakın. İyi günler. Bu arada yorum yazanlara, Vito'ya, Mustafa'ya ve abone olan herkese çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz zaten abone olmak ücretsiz. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer Amerika vizesiyle ilgili başka sorularınız varsa aşağı mutlaka yazın. Veya video yapmamı isterseniz bir bölüm daha çekebilirim. Veya farklı bir konuda video yapmamı isterseniz aşağı yorumlara mutlaka yazın. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet, kendinize mukayyet olun.